Merhaba, üniversite tercih dönemindeyiz. Peki size başka bir kültürde, başka bir ülkede üniversite okumanın nasıl bir şey olduğunu anlatsak? Bugün yanımda hem lisansını hem yüksek lisansını Viyana'da tamamlamış Atahan var. Viyana'da okumak nasıl bir şey? Zorlukları, fırsatları, olumsuz yönleri, olumlu yönleri, hayatınıza katacağı tecrübeler neler? Bunların hepsini konuşacağız. Eğer siz de yurt dışında eğitim almak istiyorsanız, yurt dışında üniversite deneyimi yaşamak istiyorsanız bu sohbet tam size göre. Hadi başlayalım. Atahan, hoş geldin. Hoş bulduk Canbek Bey. Teşekkür ederiz. Sen hem lisansını hem yüksek lisansını Viyana Teknik Üniversitesi'nde tamamladın. Liseden sonra Viyana'da okumayı tercih ettin. Evet. Peki Viyana'da okumaya karar verme süreci nasıl başladı? Bize biraz bundan bahseder misin? Öncelikle kendinden de bahsedersen. Evet, ben Atahan Kap 12 sene Viyana'da bulundum. Orada hem lisans eğitimimi hem yüksek lisans eğitimimi orada tamamladım. Nasıl gittiğim, evet üstünde ne kadar düşünüldüğü bir soru işareti aslında. 18 yaşında bir insan Ne kadar karar ne verebilir? kadar ayağı yere basan kararlar verebilir? Bu bir soru işareti tabii ki. Ama sonuç olarak ben sayısal bölümde lisedeyken Biraz- mühendis olmayı düşünüyordum. Mühendislik denildiğinde de akla tabii ki ilk olarak Almanlar gelir. Almanya'da bir ideadır mühendisler için. Çünkü dünyaca bir şekilde kendini kabul ettirmiş bir mühendislik düzenlerine sahipler. Ben de ilk olarak Almanya'da okumayı düşündüm bundan sebep. Daha sonra Almanya'daki kabul koşullarını araştırdım. Biraz komplikeydi Almanya'daki kabul koşulları. İşte ne bileyim C2 düzeyinde dil seviyesi istiyorlardı. İşte farklı farklı koşullar vardı. Şu an tam olarak hatırlamasam da. Daha sonra İsviçre'yi araştırdım. Orası da aynı şekilde komplikeydi. Sonra da Avusturya'ya baktım ve direkt şeyi fark ettim. O dönem bir furya vardı zaten. Avusturya'daki üniversitelere kabul için, oraya işte yerleşim için, okumak için danışmanlık hizmeti veren bir firma vardı. Ben de onların aracılığıyla başvurdum. Onlar birçok şeyle ilgileniyorlardı o zamanlar. İşte ne bileyim okul kabulü, ilk gittiğimizde öğrenci vizesi almak için gereken bütün belgeler, onların nasıl toplandığı, oradaki ilk ikametimiz, hangi yurtta kalacağız vesaire. Hatta gittiğimizde ilk isim kartımızı bile vermişlerdi. Orada karşılamışlardı. Onun öncesinde de bir tane hazırlık babında bir Almanca kursu vermişlerdi Taksim'de. E, Oradaki kursta hatta yine gidecek diğer öğrencilerle de tanışma fırsatım olmuştu. Bu kursu seni oraya götüren firma mı ayarladı yoksa sen bireysel olarak ben Viyana'ya gidiyorum, Almancamı geliştirmem lazım, öğrenmem lazım diyerek mi başladın? Hem Viyana'ya gittiğimizdeki ilk kursumuza kayıt sürecimizde bize destek olmuşlardı. Viyana'daki kurs. Hem Viyana'daki kursa hem de bu tabii karar verdikten sonra kabul süreci aşağı yukarı 4-5 ay kadar sürüyor. İşte önce Avusturya konsolosluğuna başvuruyoruz. Oradan 4-5 ay süren bir araştırma sürecine giriyorlar. Sonra işte oradan onay çıktıktan sonra okula başvuru Pardon. Önce okula başvuru yapılıyor. Okuldan onay geldikten sonra vizeye başvuruluyor. Ve vize bir süre sonra vizenin de onaylandıktan sonra artık gitmeye hazır oluyorsunuz. Bu toplam 5-6 ay süren bir süreç. Bu süreçte oradaki yani bu danışmanlık hizmetini veren firma İstanbul'da bir kurs düzenliyor. Buna aşağı yukarı 30 kişi falan katıldı. O üniversiteye gidecek öğrenciler Evet. arasında. Ben de ilk arkadaşlarımı zaten orada edinmiştim. Hatta oradaki arkadaşlarımdan bir tanesiyle aynı odada kaldık. Orada bize ayarladıkları yurtta ikimize aynı odaya vermişlerdi. Ne bileyim başka aynı yurtta kalan arkadaşlarım olmuştu. Yani ilk gittiğim süreçte pek bir yalnızlık yaşamamıştım. Peki Viyana Üniversitesi'nin, Viyana Teknik Üniversitesi'nin kabul şartları nelerdi? Dil yeterliliği, not ortalaması gibi şartları nelerdi? Not ortalamasıyla ilgili bir şartı yoktu. Türkiye'de okumak istediğiniz bölümü Türkiye'deki sınavda da kazanmış olmanız gerekiyordu. Tabii ki lise diplomasını falan filan da çevriliyor ama zaten hani liseyi bitirmeden de üniversite sınavına giremediğiniz için üniversite sınavı sonucunda mesela ben makine mühendisliği okumak istiyordum. Makine mühendisliğini kazanmış olmanız gerekiyor. Hangi üniversite olduğu çok fark etmiyor. Mesela hani düşük bir sıralama yapıp tamamen %100 burssuz bir bölümü de
kazanmış olabilirsiniz. O okula kayıt yaptırmadan önce, hatta kayıt yaptırmıyorsunuz. Viyana'daki okula başvuruyorsunuz. Başka belgeler de vardı zannedersem. Ama daha böyle işte ne bileyim ikamet gibi, pasaport gibi falan filan gibi şeyler de onlar. Lise diplomanızı da galiba çevirttiriyorsunuz falan böyle. Ondan sonra başvuruyorsun. Okula kayıt işi veya kabul işi çok zor bir hikaye değil. Birçok insanı kabul eden, kapılarının birçok insana açık olduğu bir okuldu o zamanlar en azından. Fakat bitirmesi daha büyük bir problem yani. Okula girmek kolay, çıkmak zor biraz. Kesinlikle. Benim tanıdığım Viyana'ya giden çok arkadaşım oldu benim dönemimde de. Çünkü o zamanlar çok popülerdi. Bazı öğrenciler bunu bir kaçış olarak görüyordu. Evet. Üniversiteye kabulü daha kolay olduğu için Türkiye'ye göre sınava çalışmayı bırakmış arkadaşlarım vardı. Ben çalışmayacağım, ben Viyana'ya gideceğim, orada okuyacağım falan diye düşünüyorlardı. Tabii ki giriş, dünyada bence iki tip üniversite var. Bir, girişi çok zor, okuması kolay, bitirmesi kolay. Bir de bitirmesi çok zor olan üniversitelerin de girişleri kolay oluyor. Viyana'da böyle bir üniversite. Evet. İsteyen başvuru yapabiliyor. Çoğunlukla evrakları tamamsa kabul edilebiliyor. Herhangi bir ücreti çok değil, ne bileyim bir referanslar istemiyor, herhangi bir yüksek başarı istemiyor. Ama gel diyor, benim sistemimden geçebilirsen benim eğitimimi tamamlamak zor diyor. Evet. Bu nedenle de Viyana bence böyle bir üniversite. Sen benim tanıdığım Viyana'da üniversiteyi bitirebilmiş tek kişisin yani benim kişisel çevremden. Çok giden arkadaşım oldu. 6 sene birinci sınıfta okuyan oldu. Aileleri araba sattılar, ev sattılar. Onları hayatını idame ettirsin, okuyabilsin diye ama ya ikinci sınıfı bile göremeden geri maalesef dönmek zorunda kalanlar oldu. Diğer arkadaşlarımla da tanışma aslında. Onlar bitiren başka arkadaşlar. Evet ya ben o yüzden söyledim. Kendi çevremden dedim yani senin bitiren Evet. arkadaşlarına tanıştım. Bitirilebildiğini gördüm. Ben orada inandım. Yani uzun bir süre ben de pek bitirip bitiremeyeceğime dair çok büyük şüphelerim vardı. Bu konuda eğer tam olarak yalnız kalmış olsaydım, beraber bir şeyler paylaştım aynı bölümden, beraber ders çalıştığım arkadaşlarım olmamış olsaydı eğer muhtemelen ben de bitiremeyeceğimi düşünüyorum. Çok iyi bir işbirliği içerisine girmiştik oradaki arkadaşlarımla. Okulu sonlandırabilmesine sebep oldu yani bu işbirliği. Bence mükemmel oldu. Çok bir biyolojide mutalizm diye bir canlı çeşidi var ya. İki tarafta birbirine yarar sağlıyor. Bence sizin arkadaşlıklarınız genelde böyle olmuş. Çok şanslısın bence Evet, bu konuda. evet ben de kendimi çok şanslı buluyorum. Peki Türkiye'deki eğitim, üniversite en azından eğitim sistemini görmedin ama lisede gördün. Liseye kadar Türkiye'de okudun. Türkiye'deki eğitim sistemiyle sence Avrupa değil de sen Viyana'yı gördüğün için Viyana'daki eğitim sistemi ya da genel olarak belki arkadaşların vardır, duyduğun şeyler vardır. Burada üniversite okuyan arkadaşlarım vardır, yaşadığı olaylar vardır. İki sistem arasındaki farklar neler? Yani şimdi genel olarak Avusturya'da şöyle bir farklılık var. Orada aslında yani burada da var diyebilirim ama hani mesela buradaki liselerde işte mesleki liseler falan var. Orada da mesleki üniversiteler var diyeyim. Yine lisans eğitimi olarak görülüyor. Ama daha kısıtlı bir kontenjanı var. Daha böyle işte insanlar sınıfa gidiyor, öğretmen geliyor, işte ders anlatıyor, ödev veriyor gibisinden hani böyle bizim lise hayatımıza biraz daha benzeyen bir öğretim tarzları var diyeyim bu okulların. Bunlara Fachhochschule deniyor. Bir de üniversiteler var. Şimdi Fachhochschule'ler insanları daha böyle mesleki ve pratik hayata hazırlayan üniversiteler diyebilirim. Üniversitelerde daha akademik düzeyde personel yetiştiren, daha böyle araştırmacı ruhlu, ne bileyim üniversitede akademik kariyer yapmayı mesela hedefleyen veya işte ne bileyim girdiği şirketlerde fark yaratan bir düşünce tarzına sahip olması gereken kişiler olarak anlatabilirim. Özellikle hani teknik üniversiteden falan bahsedersem. Sosyal bölümlerde yine biraz daha farklı işliyor hikaye ama teknik bölümlerde veya belki ekonomiyle alakalı bölümlerde orada biraz daha fark yaratması gereken kişiler üniversiteyi tercih ediyor veya öyle hedefleri olan kişiler tercih ediyor. Bundan sebep üniversiteler daha böyle yüksek kontenjanlı oluyor. Kişi başına düşen ilgi yoğunluğu daha az oluyor diyebilirim. Çünkü mesela bir tane amfi var. Sallıyorum amfi 400 kişilik. Oraya gelen profesör bir tane ve o 400 kişinin ne kadarıyla ilgilenebilir ve bu profesörün verdiği muhtemelen tek derste bu olmayacağı için belki bir tane profesör 1000 tane öğrenciyle uğraşması gerekebilir. Ve bunların arasında belki bazıları master öğrencileri olabilir.
belki o ilgiyi daha yoğun bir şekilde göstermesi gereken doktora öğrencisi olabilir. O doktora öğrencisi aynı zamanda o akademik personelin bir parçası yani. E, Onun yazdığı akademik yazılar mesela profesörün kariyeri için de önemli. Ona aslında daha böyle ciddi görevler verir. Bundan dolayı bir özellikle bachelor'daki bir öğrencinin ilgilenmez yani profesör. Maksimum yapacağı şey yani sınavlarını okur Ben ve işte ne bileyim belirli programında bir yer açar. İşte sallıyorum şu tarihte bir saatliğine soru sorabilirsiniz gibisinden. O saatlerde soru sormaya gidersiniz. Orada da işte zamanın yettiği kadarıyla sorular sorulabilir. Hani belki ders çıkışlarında falan böyle gidip soru sormak isteyebilirsiniz. Vakti ve ilgisi varsa cevap verebilir, yoksa vermeyebilir. Ee, Ama onun sorumluluğu değildir aslında. Hani siz onun altındaki kişilere, onun görevlendirdiği kişilere soru sorabilirsiniz. Onlar sizinle ilgilenebilir. Bunda da evet vakit yettiği kadarıyla yani hani sizin aslında hiçbir sorunuzu %100 cevaplamakla sorumlu olmayan bir insan var karşınızda. Siz de oraya bir şeyler öğrenmeye gidiyorsunuz. Bu neye sebep oluyor? Siz sorularınızın cevaplarını da kendiniz bulmanız gerekiyor yani. Hani bir şekilde size okulun bütün kaynakları sunuyor. Okulun bütün kütüphanesi, dijital ortamda okulun işte belirli veri bankaları var. Bunlardan istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Hocalara e-mail yollayabilirsiniz. Mesela onlara belki cevap verme ihtimali olabilir. Ee, tabii sorduğunuz sorudan açıkçası hocanın cevap verip vermeme ihtimali de var. Mesela hocaya akıllıca bir soru sorarsanız, hocanın ilgisini çekerse soru, cevap verme ihtimali daha da artar. Ama yani gerçekten çok böyle temel düzeyde yani bir insanın zaten sorduğu sorudan mevzuyu ne kadar anlayıp anlamadığı kendini çok belli eder yani. Hı hı. Sizi çok e, fundamental düzeyde görüyorsa öğretmen soruyu ciddiye almayabilir. Ama iyi kalpliyse alabilir. Hani bu çok değişken bir mevzu yani. Hani O zaman birazcık öğrenci ile hocalar arasındaki mesafe bayağı açık. Türkiye'ye çok göre açık. özellikle. Çok açık. Ve şimdi işte birinci sınıfmış, ikinci sınıfmış falan diye de bir şey yok orada. Orada dersler var ve okulu bitirmek için bütün derslerin bitmesi gerekiyor. Sadece işte ne bileyim orada 6 sömestr var. O bachelor süresi 6 sömestr olarak temel olarak belirlenmiştir. Ama yani bu daha da uzun sürebilir. Çünkü mesela işte sınıf tekrarı falan gibi bir şey yok. E, Ders tekrarı, sınav tekrarı var. Bizim okulda mesela işte bir sınava maksimum 5 kere girebiliyorsun. Son 2 sınav komisyonel sınav olarak geçiyor. Son 2 girişinizde işte yazılı sınava geçtikten sonra biz sözlü sınava da tabi tutuyorlar. O sözlü sınavda bir kurul oluyor. Onlardan başka öğretmenler de gelip sana sorular sorabiliyorlar yani. Peki 5 kere kaldığınızda okuldan atılıyorsunuz. peki dersler arasında kilit sistemi var mı? Evet. Yani Evet. birinciyi almadan işte ikiyi alamıyorsun gibi bir Evet. durum. Hani mesela işte sınıf olmasa da hani böyle bağlantılar olabiliyor. Belirli dersleri alabilmek için başka dersleri geçmiş olmanız beklenebiliyor. Daha ilerleyen hani sonlara doğru gelindiğinde belki bu tarz dersler oluyor. Başlardaki derslerde pek ön koşullar olmuyor. Sonra işte STEOP sistemi diye bir sistem de getirmişlerdi. İşte bölümün diğer derslerini alabilmek için işte yine bölümden bölüme değişen işte 3 tane STEOP dersi oluyor mesela. Ee, Bu 3 dersi verdikten sonra diğer dersleri alabiliyorsunuz falan gibi böyle sonradan koşullandırmalar gelmişti. Ee,
Bunlar ama tabii üniversitenin kendi bünyesinde belirlediği koşullar oluyor yani. Hani e, oradaki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıkan bir kararnameden gelen şeyler değil bunlar. Üniversiteler özerk. Her üniversite Evet, kendi üniversiteler kararlarını veriyor. bayağı özel. Yani bu anlattıkların Türk eğitim sistemine göre, yani bizim üniversite eğitim sistemimize göre bayağı farklı. Ben Çukurova Üniversitesi'nde okudum. Bizim hocalarımız, profesörler dersi anlatırken e, herhangi bir anlamadığınız bir nokta olursa lütfen tekrar edin. Ben size 10 kere de anlatırım, 20 kere de anlatırım derdi. Bizde hocalar şey yapıyordu. Zaten bir öğrencinin ilgisi varsa, anlamıyorsa soru soruyor. E, Onlar da dediğin gibi hani mantıklı soru, sırf bazıları soru sormak için de soru sorabiliyordu. Onları zaten anlıyorlar. Yani oradaki insan profesör, öğrenci olmuş, akademisyen olmuş, asistan olmuş. E, Binlerce belki on binlerce öğrenci gelmiş geçmiş onun önünden. Anlıyor, biliyor, ona göre cevap veriyor, ona göre davranıyor. Bu şekilde yani daha samimi bir eğitim ortamımız vardı bizim en azından. Tabii ki başka üniversitelerde nasıldır bilmiyorum. Bu arada ben Çukurova'da okudum. Sakarya'da yaz okuluna gittim. Sakarya Üniversitesi'nde bir yaz gitmiştim. Bir iki ders aldım. Sonra Van Üniversitesi'nde formasyona gitmiştim. Van'da askerlik yaparken. Hani dedim böyle bir şey yapayım, bir değişiklik olsun. Onları gördüm yani, başka üniversite görmedim. 3 tane üniversite gördüm zannedersem, başka görmedim ama genelinde hepsinde bu vardı. Yani bir soru sorduğun zaman hoca seninle ilgilenirdi. Ee, Yardımcı olmaya çalışırdı. Ama orada biraz daha herhalde sistem farklı. Yani hocayla iletişim kurmak için lisans doktoraya yaklaşmak biraz daha, yani hadi onlar kariyerine mi bakıyor bilmiyorum. Mesela şey duymuştum. Japonya'da bir akademik araştırma yapan profesörler varmış. Bir de ders veren profesörler varmış. Yani bir adam bir dersi anlatıyor. Onun olayı anlatmak, araştırma yapmak değil. Yani laboratuvara girmiyor, bilimsel araştırmalara katılmıyor. Adamın özelliği var olan bilgiyi, edinilmiş bilgiyi, öğrenilmiş akademik çevreye kazandırılmış bilgiyi öğrencilere aktarmak. O adama diyorlar ki senin böyle şeyler yapmana gerek yok. Senin tez yazmana gerek yok. Araştırma yapmana gerek yok. Sen anlat, öğrenciye öğret diyorlar. Mesela bu çok daha güzel bir sistem bence. Yani Viyana'daki sistemde herkesin görevi araştırmak. Hı hı. Ee, Bu böyle bir hiyerarşik bir düzen gibi olduğunu söyleyebilirim. İşte en aşağısında bunun en alt basamağında işte bachelor öğrencilerinin olduğu, sonra master, sonra doktora, sonra işte postdoc'lar, ne bileyim artık üniversitenin kadrolu öğretmenleri diyebilirim. Sonra profesörler gibi gibi böyle title'lar sürekli e, öne ve arkaya eklenen title'lar oluyor. Bazı öğretmenlerimin o kadar fazla title'ı vardı ki yani hani isminden daha uzun title'lı olan öğretmenlerimiz vardı. Onlar tabii o artık hiyerarşinin tepelerine gelen kişiler oluyor. Hani yönetimsel olarak baktığımızda da işte dekanlar, rektörler falan filan gibisinden onların da üstünde kişiler olabiliyor. Ee, Herkesin görevi araştırmak ama bu bir bachelor öğrencisi de araştırmak zorunda. O tabii genelde kendi konusuna kendi karar veremez. E, Belirli işte ilanlar olur üniversitenin sayfasında. Mesela tez yazmak istediğiniz zaman o ilanlara bakarsınız. Şu an araştırılan e, aslında daha kapsamlı bir konudur o. O kapsamlı konu bir şekilde parçalanarak bir master öğrencisine, bir master öğrencisinden sonra bir bachelor öğrencisine yapabileceği kadarıyla veya beklenildiği kadarıyla büyük konular parçalanarak dağıtılır yani. E, Mesela bir doktora öğrencisi kendi araştırma konusundan 2 tane e, master tezi, 3 tane de bachelor tezi çıkartıp
sonra hepsinden edindiği verileri kullanarak doktora tezinde kullanabilir. O doktora tezini de o doktora tezini ilan olarak veren bir profesör kendi çalışmasında kullanabilir mesela. Hani bir şekilde herkesin ipi birbirine bağlı. Ama herkes de kendi araştırmasından sorumlu. Ve herkesi kontrol eden birileri var. Hani Danışman gibi mi? danışman gibi doğruluğunu kontrol ediyor. İşte mesela bachelor tezini veya doktora tezini veya hani herhangi Hı bir hı. akademik çalışma. Bunlar tez olmak zorunda da değil bu arada. Bunlar işte ne bileyim seminer dedikleri, işte seminer yazıları dedikleri, işte proje ödevleri dedikleri böyle e, başka akademik yazılar da var. Hani okulu bitirmek için böyle şeyler de yazmanız da gerekiyor. Ve dediğim gibi hep başınızda bir danışman var. O tamam diyene kadar devam eder. Genelde yarıda bıraktırmazlar. Ha, işte ne bileyim seminer ve proje ödevlerinde daha böyle sert deadline'lar olabilir. Ama tezde ne zaman biterse o zaman bitmiştir yani. 2 sene süren bir tez de olabilir. Eğer yeterli bulmuyorsa danışmanınız, yeterli bulana kadar devam da edebilir. Ama hani bir noktada tabii belki yani benim çok karşıma gelmedi ama belki öyle örnekler de vardır yani 3 sene sürüp de ondan sonra artık danışmanım ben sana danışmanlık yapmak istemiyorum dediği durumlarda belki olmuştur. Bilmiyorum. Danışmanın böyle bir hakkı var yani bunu şey yapmak. Yani hiç karşılaşmadım ama yani sonuç olarak sınırsız bir sürede yok yani. Tabii ki. Bir noktada mutlaka bir şey oluyordur. Yani en azından ilgilenmediğinizi fark ettiğinde kesin böyle bir yola girer yani. Anladım. Peki ders işleyiş biçimleri nasıldı? Teorik ve pratik dengesi, laboratuvar dersleriniz var mıydı? Belki senin bölümün özelinde bu arada bölümünden de bahsedebilirsin. Evet, ben danışmanlık şirketine başvurduğumda endüstri mühendisliği okumak istediğimi söylemiştim. Onlar da öyle bir bölüm olduğunu söylemişlerdi. Ama tam olarak Türkçe çevresinin endüstri mühendisliği olmadığını düşünüyorum ben. Daha çok makine mühendisliğinin biraz daha yönetimsel bir bakış açısıyla olan bir versiyonuydu. E, Makine işletme mühendisliği gibi bir bölüm de var galiba. Ona benzer bir bölümdü benim okuduğum bölüm. Kimya dersleri var mıydı sizin? Kimya derslerimiz yoktu. İçerisinde ama tabii malzeme bilimiyle alakalı derslerimiz vardı. İşte malzeme bilimiyle alakalı böyle laboratuvar dersimiz de olmuştu hatta bir tane. E, Elektrik, elektronikle alakalı derslerimiz de vardı. Onunla da ilgili laboratuvar dersimiz olmuştu bir tane. E, Ama bu derslerin hepsi makine konusuna bağlantılı olan dersler. Aslında tipik bir makine mühendisi yetiştiren bir bölüm. E, Bunun işte belirli derslerinin çıkarılıp onların yerine mesela işte finansla alakalı derslerin koyulduğu, işte ne bileyim daha böyle şirketsel bir organizasyonla alakalı derslerin olduğu, Yönetimsel dersler. yönetimsel dersler vardı. E, Yani tabii endüstri mühendisliğinin Türkiye'deki işte böyle ders dağılımına falan bakmadım ben pek. Endüstri mühendisi bence ülkemizde her şeyden biraz olarak olmuş bir bölüm. Yani endüstri mühendisi arkadaşlarım öyle söylüyor. İşte bütün bölümlerden ders alıyorlar. O yüzden yönetici olarak yetiştirildiğini söylüyorlar. Yani çünkü biraz kimya, biraz makina, işte ne bileyim bütün biraz işletme, biraz ekonometri, biraz iktisat, biraz sosyal bilimler belki tam ben de bilemiyorum ama endüstri mühendisliği biraz daha böyle bir şey.
Daha yönetici pozisyonlarını hazırlamak için. Hani bir yönetici bir işte uzman olmasa bile her türlü şeyden birazcık anlaması gerekir ya. Sonuçta bir işletme işletiyorsan makinayı kullanan bir operatörün var ama sen de makinenin en azından ne yaptığına, nasıl çalıştığına, çalışma mekanizmasına hakim olman gerekiyor. Sorun çıktığında müdahale etmek için ya da müdahale eden insanların seni kandırmadığından emin olmak için ülkemiz genelinde maalesef böyle şeyler olabiliyor. Ben endüstri mühendisliğini böyle biliyorum. Yani biz makine konusunda bayağı bir detaya indiğimizi söyleyebilirim yani. Makine mühendisliğinin en zor derslerini biz de aldık. İşte mekanik derslerimiz özellikle çok zor derslerdi. Çok temeline indiler konuların. Yani bir koordinat sistemi nasıl çizilirden başlayıp işte bütün Newton fiziği, e, ne bileyim, belirli maddelerin üzerindeki deformasyonları falan hesaplattılar. Belirli kuvvet basınç altındaki. Ne bileyim, daha sonra işte makine elemanları dersimiz oldu. Orada işte bütün bu ne bileyim, e, bağlantı elemanlarıyla alakalı, işte ne bileyim, moment aktarımıyla alakalı birçok şeyi gördük. Sonrasında ne bileyim, makine elemanlarının pratik uygulama dersinde bir şanzıman çizmemizi istediler. Bununla alakalı bize sadece birkaç tane böyle değer verdiler. İşte bu, evet, güç değeri, bu işte maksimum, e, şeyin ismi neydi ya? Dişli çark. Dişli. Evet, dişli çark. Dişli sıkıştırma Maksimum oranları. maksimum işte dişli koyabileceğiniz dişli çarkın çapını falan verdiler. Ondan sonra hadi yapın dediler yani. Hani birçok şeyi böyle kendimize araştırdık. Tabii normları verdiler. Asıl mevzu. Normlara göre yaptık. Ama yani ben o zamana kadar şanzıman ne olduğunu bilmiyordum yani. Hani ne işe yarar, nasıl gözükür, hiçbir şey bilmiyordum. Ve bir ay süremiz vardı. O bir ayda sabah 9'da işte böyle teknik çizimle alakalı bir odamız vardı. Sabah 9'da oraya gidiyorduk. Akşam 11'e kadar oradaydık her gün yani. Hani arkadaşlarımla beraber. Sağdan, soldan, sora, normlara baka, ne bileyim, internetten araştıra bir şeyler yaptık yani. Zar zor geçmişti. Yani dediğin doğru. Ben bunu şu konuya bağlıyorum. Bizde maalesef ülke olarak yetiştirilmede ilkokuldan liseye kadar olan süreçte eğitim sistemimizde şu eksiklik var. İnsanlara doğru meslekler bence seçtiremiyoruz. İnsanlar üniversite tercihi yaparken neyin ne olduğunu bilmeden tercih yapıyor. Mesela benim kuzenimin eşi avukat. Yeni mezun olduğunda tanışmışlardı. Ve ilk avukatlığa başladığı süreçte şöyle bir tepkisi oldu. Ya ben avukatlığı böyle bilmiyordum. Hani sürekli bir icralık insanlar geliyor, ne bileyim, suç işlemiş, ceza davaları, boşanmalar, arıyor işte kocam beni aldattı, ben şunu istiyorum, o ben kabul etmiyorum. Böyle sürekli bir kaos var ve sıkıntınız varsa, probleminiz varsa zaten avukatla bir işiniz oluyor. Hayatınız normal rayında giderken, her şey güllük gülistanlıkken, bir probleminiz yoksa avukatla da bir işiniz olmuyor. O yüzden hep dertli ve insanlar geliyor ve kötü enerjili insanlar geliyor. O bundan mesela ilk önce çok etkilenmişti. Onun kafasındaki avukat perspektifi şuydu. Benim bir ofisim olacak, masam olacak, işte müvekkillerim gelecek. Ben böyle konuşacağım, kahve içeceğiz, dilekçe yazacağım, başvuru yapacağım ama maalesef böyle olmuyor. Bunu da bir diş hekimimiz vardı, benim çocukluk diş hekimim, o söylemişti. Onun babası avukatmış. Ona da hep söylemişler ya, bak baban avukat, sen de hukuk oku diye. O da istememiş. Çünkü şey demişti. Ben çocukken evimizin telefonu çalardı. Babamın aldığı bir dava yüzünden ararlardı. Evi arıyorlarmış. İşte senin babanı öldüreceğiz. İşte senin babanı söyle davayı geri çeksin gibi böyle tehditlere varan şeyler oluyormuş. Ben de böyle sıkıntılı, problemli, sorunlu insanlarla uğraşmak istemiyorum dedi.
Ben hayatımda böyle insanlar istemiyorum dedi. O yüzden diş hekimliğini tercih etmiş. Onun da o zaman tanıdığı büyük bir diş hekim varmış. Onunla konuşmuş. O tercih etmiş. Mesela makinayı bilmeden makine mühendisliği okutuyoruz. Ya adaleti bilmeyen insana hukuk okutuyoruz. Evet. Ya ben birazcık işte danışmanlık şirketinin de oyununa geldiğimi söyleyebilirim. Çünkü benim bölüm aslında işte bahsettiğim gibi iki bölümün kombinasyonu olan bir bölüm. Ve bana bunun iki bölümün kombinasyonu olduğunu başta söylememişlerdi. Hani makine mühendisliği okuyacağımı orada bilmiyordum ben ya. Ha, oraya gittikten sonra fark ettim. Ha, bu tabii ki 18 yaşındaki Atağan'ın da birazcık e, problemi olduğunu söyleyebilirim. O zamanlar daha irdelemedim. Ama Evet. şöyle bak 18 yaşındaki bir çocuk irdeleyemez zaten. İrdelese bile bilemez. Yapmak istese yapabilirdi. Yani sitenin işte ne bileyim okulun sitesinin İngilizcesi de vardı. Ya Hani tabii bak daha detaylı araştırma yapılabilirdi. Ama ben de lisedeyken burayı bir kaçış olarak gördüm. E, Çok böyle şey olarak düşündüm. Yani evet süper bir ideaya kavuşuyorum. İşte ne bileyim Viyana hem güzel hem dünyanın en yaşanılabilir şeyi. O zamanlar da öyleydi. Ne bileyim her şey çok güzel olacak. Süper gittiğim gibi dolu Avusturyalı arkadaşım olacak. İşte hemen dili öğrenirim. Hemen tak 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 okula başlayıp lay bitiririm lay lay. bilmem ne. E, Danışmanlık şirketi de biraz pozitif yanlarını daha önde tuttuğunu söyleyebilirim. Çok böyle bu kadar çok geri dönen insan olduğunu bizimle paylaşmamışlardı. Tabii ki onlar da hani bir şekilde para kazanabilmek için insanları biraz sadece doğrularla manipüle etmeye çalıştılar. Bir de böyle danışmanlık firmaları seni oraya gönderiyor. Gerçekten gönderirken de kötü niyeti olmasa dahi onun işi göndermek. Ondan sonrasını takip etmek değil. O yüzden bunu takip etmeye de biliyor. Evet. Bilmiyorlar yani. Ve aslında bir danışmanlık şirketine de ihtiyaç duymadan da gidilebileceğini fark ettim sonra. Bizden aldıkları paraların da Abartılı mı? abartılı olduğunu da fark ettim. Yani bize mesela gittiğimizde verdikleri sim kartlar bile hani bedavaya satılan sim kartlardı. Bizden sim kart parası olarak 30 euro para almışlardı mesela. Ne bileyim bizi mesela bizim orada kaldığımız yurtları önden kiralayıp bize kiralıyorlardı. O işte aylık ödediğimiz kira ücretleri mesela onların üzerine herkesin üzerinden sallıyorum. Kişi başına 50-60 euro fazladan para kazanıyorlardı. Yaptıkları birçok şey vardı. Ha, yani bunu kabul etmek zorunda değildim tabii ki. Hani kimse zorlan evet bunu böyle gitmek zorunda. Ama daha kolay olduğu için onu tercih ettik. Ya bedelini de ödedim sonuç olarak baktığımızda. Mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde sonra e, kontratımı onlarla feshedip kendi kendime bir ev bulmam gerekmişti. Kendi yolunu çizmeye devam ettin. Evet. Bu arada Viyana'da yaşam demişken, Viyana yaşanabilir bir şehir demişken bir Viyana'da yaşam hakkında konuşalım. Viyana bir öğrencinin gözünden nasıl bir şehirdi? Gerçekten harika bir öğrenci şehri olduğunu söyleyebilirim. Hani evet üniversite falan zor. Çok bireyselci bir eğitim üzerine kurulu bir düzen var. Herkes zorluk yaşıyor. Bu konuda hani Avusturyalılar da zorluk yaşıyor. Ne bileyim çok fazla Almanya'dan öğrenci geliyor. Onlar da zorluk yaşıyor. Türkler, diğer yabancılar herkes zorluk yaşıyor. Ama şöyle bir durum var. Bir üniversite şehri olduğunu söyleyebilirim. İşte hem bahsettiğim gibi Fachhochschule'ler var. Hem üniversiteler var. Bunların arasında işte Viyana Üniversitesi, ben Viyana Teknik Üniversitesi'ndeydim. Viyana Ekonomi Üniversitesi var. Boku denilen bir üniversite var. O daha böyle işte botanik bilimlerle alakalı işte ne bileyim şarap kültürü gibi bile bölümler var yani. Yani 4-5 tane böyle üniversite var. Bir de işte meslek okulları var. Hani ondan dolayı ve bu üniversitelerin de kontenjanları yüksek olduğu için çok fazla öğrencinin olduğu bir şehir. Genel olarak ulaşım konusunu güzel bir şekilde aşmışlar. İşte 5 tane metro hattının, S-Bahn dedikleri banliyölerin olduğu, tramvayların,
otobüslerin olduğu, birçok böyle ulaşım kabiliyetinin yüksek olduğu bir şehir. Yani A noktasından B noktasına ulaşmanın çok kolay olduğu bir yer. İşte Tuna Nehri var. Tuna Nehri'nin çevresinde böyle güzel oturup kalkınabilecek yerler var. Sıcak havalarda mesela gidip orada böyle suya girilebilir falan, böyle imkanlar sunan bir şehir. Çok böyle yeşil, çok güzel parklar var. Arkadaşlarınla buluştuğunda illa böyle bir kafeye veya illa bir bara gitmek zorunda değilsin. Gidip bu parklarda da gayet oturup vakit geçirebiliyorsun. Ne bileyim, oralarda özellikle havaların güzel olduğu zamanlarda zaten etkinlikler yapılıyor. Diğer öğrenciler de, diğer gençlerin de zaten çoğunlukla bu tarz yerlerde vakitlerini geçiriyorlar. Onun için çok güzel, tatlı, dinamik bir havası da olan bir yer. Evet, kışın tabii özellikle benim gittiğim zamanlarda daha soğuktu. Kışları o kadar dışarılarda aktif vakit geçirilemiyor maalesef. Ama tabii artık küresel ısınmadan da dolayı biraz daha Eski sert kışlar kalmadı. eski sert kışlar belki şey olarak, süre olarak daha kısa yani. Ama ya tabii çok güzel kafeler, restoranlar falan da var. Yemek kültürü nasıl peki? Bir öğrenci gözüyle söylersen. Yemek kültürü yani Avusturya mutfağının Alman mutfağından daha zengin olduğunu söyleyebilirim yani. Daha yerleşik bir kültürleri olduğu için onların, bir de daha böyle aslında multikültürel bir yanları var Avusturyalıların. Macar kültürüyle, işte ne bileyim Çek kültürüyle, Slovak kültürüyle falan biraz daha onlar kombine olmuşlar diyebilirim yani. Onlar da hani mutfaklarını falan. Zaten baktığımızda yani genel olarak böyle e, mutfağıyla övünen ülkeler böyle çok kültürlü ülkeler oluyor. Mesela Türkiye'de de işte ne bileyim Yunan kültürü kaynaşmış, Arap kültürü kaynaşmış. İşte ne bileyim İran, işte Kafkas, Balkan bilmem ne. Hepsi böyle karışınca güzel bir mutfak ortaya çıkmış yani. Avusturyalılarda da benzer bir şekilde böyle bir durum var yani. Ee, ama tabii ki yani bir Akdeniz mutfağıyla kıyaslanamaz bana sorarsanız. Ama Almanlardan iyi olduğunu söyleyebilirim en azından. Çünkü bir şekilde onların da mutfağını kapsıyor zaten. Ama onun dışında işte Macar bilmem ne falan filan bunları da kapsıyor. Ama baktığımızda zaten hani artık böyle biraz daha global bir dünyada yaşıyoruz. Güzel işte Asya restoranları da var. Çok güzel Türk restoranları da var. Ne bileyim işte Etiyopya restoranı bile var yani. Hani ve insanlar para kazanabilmek için daha çok reklam yapıyor. İşte ne bileyim hani yaptığı işi güzel yapmaya çalışıyor ki daha böyle sürdürülebilir bir restoran düzeni kursun. Artık bence yemek konusunda dünyada bu sınırlar, borderlar artık çok yok gibi geliyor. Çünkü her yerde her şeyi bulabilmeye başladık. Ya bak mesela Viyana'da Etiyopya restoranı var. Ne bileyim Türkiye'de Viyana şinitzeli yapan yerler var. O yüzden dönemimiz yani bu zamanda yaşayan insanlar yemek kültürüne tanışmakla alakalı bence çok şanslılar. Belki bizim büyüklerimiz bu kadar şanslı olmadı. Hatta şehirlerinin yemek kültürü neyse başka bir tat tatmadan belki bu hayattan gelip geçmiş insanlar oldu. O yüzden biz bence bu konuda şanslıyız. Ve sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Kültür ve sosyal deneyimler demişken sen farklı milletlerden gelen öğrencilerle beraber okudun. Bu sosyokültürel ve bu multicultural ortam sana ne kattı? Ne gibi deneyimler yaşadın? Kişisel gelişimini nasıl etkiledi? Böyle bir ortamda okumaktan, bulunmaktan, yaşamış olmaktan mutluluk duyuyor musun? Duydun mu? Sana neler kattı? Yani e, direkt hani ölçülebilir olarak bakıldığında hani sürekli yabancı dillerde konuşmam gerektiği için, işte İngilizce veya Almanca konuşmam gerektiği için e, e, dil becerilerimi geliştirmeme yardımcı oldu. E, en böyle e, ilk akla gelen şeylerden bir tanesi benim için. Onun dışında farklı kültürleri tanıyabilme, o insanlarla yakın bağlar kurdukça e, onlara daha iyi empati yapabilme e, özelliklerini edindiğimi düşünüyorum. Daha duyarlı bir insan yaptığını düşünüyorum beni. Daha böyle
şey diyeyim, e, e, nasıl söyleyebilirim? Daha farkında. Bağnaz demeyeyim de Açık görüşlü. daha açık görüşlü. Hani kendi söylediklerinde de yanlış olabileceğini en başlangıçta kabul edebilen, ön yargılarımın olabileceğini kabul edebilen, haksız olabileceğimi kabul edebilen e, bir insana çevirdi. Evet, haklı bulduğum şeylerde de arkasında durup ama her zaman bir haksız olma ihtimalim de olabilir. Yeterince empati yapmamış olabilirim. Yeterince derinlemesine detaylıca incelememiş olabilirim savunduğum şeyleri. Başka bir kişi çok daha farklı bir perspektiften bakıp benim yanlış olduğumu bana her zaman ispatlayabilir. Daha kritik düşünebilen bir insana dönüştüğümü düşünüyorum. Her zaman bir hata yapabilme potansiyelimin olduğunu düşünüyorum. Ee, evet, bu insana her zaman yardımcı olan, hayatını kolaylaştıran bir şey olmayabilir. Ama aynı şekilde farklı farklı perspektiflerden bakarak da e, olayları daha derinlemesine anlayabilen bir kişi olmana da sebep olabilir. Bu tarz özellikler kattığını söyleyebilirim yani. Özellikle yani en çok böyle, evet, farklı milletlerden insanlarla yüzeysel ilişkilerim de oldu. Daha kısa vadeli arkadaşlıklarım veya sadece tanıdık düzeyinde olduğu da oldu. Ama mesela özellikle hani Avusturyalılarla daha böyle yüksek empati Almanlarla daha yüksek empati yapabilmeye başladım. Onlarla daha fazla vakit geçirme şansım olduğu için onların bir Türk kültürüne, bir Türkiye, yeni tanıştığı bir insana e, nasıl n- nasıl bir gözle bakabildiğini e, çok daha iyi anlamaya başladım. Evet, Türkiye'de bu özellik çok fazla işime yaramıyor. E, ama Türkiye'de de farklı şartlar altında yaşıyor olsaydım Türkiye'de de işime yarayabilirdi. Ya Yani, bu işine yaraması gereken bir özellik değil ki. Bu seni evet, geliştiren bir özellik zaten. evet. Yani hayatın her Bir anında ya bu A- özelliği kullanabilirim demene Alman gerek yok. ekolü verdiğini düşünüyorum yani. Özellikle ne bileyim iş hayatında hani olayların daha öngörülebilir olmasını tercih eden, daha planlanabilir olmasını tercih eden bir görüş verdi bana. Hani e, orada çalışma fırsatım da oldu. Bu süreçte oradaki işlerin nasıl işlediğini görme şansım da oldu. Hani e, her şeyin mümkün olduğunca fazla planlandığı bir düzen. Evet, bu sürekli planlamaya çalışmak da insanı çok yoran bir şey. Hani insana çok böyle aşırı düzeyde bir mental yorgunluk da veren bir şey. Ama aynı zamanda her şeyin öngörülebilir olması e, veya hani böyle planlamaya çalışmak insanı mental olarak da geleceğe hazırlayan bir şey oluyor yani. Evet, planlarını tutmayabiliyor ama sonraki seferde daha iyi plan yapmayı öğreniyorsun. Daha iyi plan yaptıkça geleceğe kendini daha iyi hazırlayabiliyorsun. Neyin ne zaman olacağını eğer biliyorsan kendini ona göre hazırlıyorsun. Daha iyi performans sergiliyorsun o anda. Evet, Türkiye'deki düzen insanları biraz daha böyle esnekliğe itiyor. Hep Bizde daha kervan böyle yolda üzülür. mümkün olduğunca esnek planlar yaparak e, karşındaki insanı da daha az beklentiye sokuyorsun. Hani laf ebeliği yaparak gerekirse o kadar böyle muğlak şeyler söyleyerek insanların beklentisini böyle netleştirmiyorsun. Bu tabii güven ortamını da biraz azaltıyor. E, oradayken mesela hani daha net her şey. Yani tabii ki her şey %100 net olamaz. Ama insanlar konuşuyorsa eğer mümkün olduğunca net konuşmaya çalışıyor veya konuşmamayı tercih ediyor. Hani e, muğlak konuşmak pek onların tarzı değil. En azından teknik
alanlardan bahsedebilirim yani. En azından ne bileyim işte çalıştığım alanlardan. Ee, Hani mühendislik olsun veya ne bileyim teknik anlamda iş yapan bir firma olsun. Buralarda genel olarak hani bu tarz böyle net bir tavır olur. Peki bu tavırları, bu kültürleri sosyal hayatı nasıl etkiliyor? Sosyal ilişkiler nasıl? Ee, Avusturyalı bir arkadaş edinmek zor mu? Bizle iyi anlaşabiliyorlar mı bizim kültürümüzle ya da dışarıdan gelmiş ülkelerine yabancı bir insana bakışları nasıl? Ee, Ya bu klişe olarak belki söyleyebilirim ama işte genel olarak bir Avusturyalı biriyle evet hadi şu saatte buluşalım mı diyorsan o saatte orada olur bir kez. Yani hani zamansal olarak seni hani bekletiyorsa da e, bekleteceğini mutlaka bildirir. Hani sen gidersin yarım saat sonra gelmez yani veya genelde senden önce orada olur. Peki spontane buluşmalar oluyor mu? Spontane işte onların tarzı pek değil. Evet hani böyle olan insanlar da mutlaka var. Ee, Ama çok samimi olduğu kişilerle bunu yapabiliyorlar sadece. Yani böyle çok samimi olabilmek için de gerçekten 10-15 senedir tanıyorsun da hani 10-15 senedir böyle bir yakın bir bağım var. Ondan sonra işte çok böyle spontane şimdi hadi senin evine geliyorum. Ya da Veya bir işte kahve ya içelim. bir çay koy geliyorum veya sen işte atla gel işte PlayStation oynayalım bilmem ne yapalım dışarıda buluşalım falan filan gibisinden çok yakın oturuyorsan ve çok uzun süredir tanıyorsan böyle planlar yapıyorlar seninle. Ama işte biraz daha böyle bir ikinci düzeyde daha uzaktan tanıdığı bir insanla işte bir hafta önce gelecek hafta sonu ne yapıyorsun? Mesela hani bir hafta önceden bunu soruyorsun. Hmm. İşte veya işte şu gün, şu tarihte, şu saatte ne yapıyorsun? Hani bir programın var, bir şey yapmak ister misin? O yapmak istediğin şeyi de net bir şekilde söylemen lazım. İşte yok işte şurada şunun doğum günü varmış da bu saatte parti vereceklermiş. Onun öncesinde buluşup hani bir şeyler içip oraya gitmek ister misin? O kadar detaylı yani. Evet, onu bayağı detaylı bir şekilde söylemen gerekiyor. Onlar da bazen hani aynı gün içerisinde cevap da vermeyebilir yani hani bakar o ne zaman kendini mental olarak müsait hissederse. Ee, Çoğu tanıdığım Avusturya'nın bir takvimi vardır. Takvimine bakar. Takvimim var, takvime Evet, bakar. Ya takvimine bakar. Türkiye'de ben bir arkadaşlarıma desem ki benim takvimim var, takvime bakmam lazım. Öyle bir dalga konusu olurum ki. Ben de yıllarca aktif olarak takvim kullandım yani. Evet hayatımı bayağı kolaylaştırıyordu. Hiçbir şeyi unutmamamı sağlıyordu. Mesela işte ya bugün de şu varmış bunu unuttum diye bir bahanem olmuyordu açıkçası. Çünkü takvimime bakıyorum. İşte bugün sınavım mı var? Evet bunu zaten ben bir ay öncesinden biliyorum. Hani kendimi ona göre hazırlıyorum. Veya işte bugün şunun doğum günü mü var? O doğum gününü unutmuyorum. Veya işte hani takvimine artık ne bilgiler girdiysen bunu haftalık düzeyde yaptığın oluyor. Haftalık düzeyde de sallıyorum işte evet sallıyorum işte Matias şu gün buluşmak mı istedi? Onu takvimime yazıyorum bir hafta öncesinde. O günün gerçekleşeceğini önceden biliyorum. Ve o gün için başka plan yapmıyorum. Çünkü ben zaten o günü ona ayırmışım yani. Ya bizim için çok zor bir kültür. Bizde Evet. evden çıkarsın, 5 dakikaya senleyim çayı koy dersin. Kimse Mesela şaşırmaz. Avusturyalıların Türklerle alakalı yaşadığı en büyük sorunlardan hani bu arkadaşlıksal olarak baktığımda evet biz senden bugün için sözleşmişiz. Senden buluştuk. Bir arkadaşın daha aradı. Seninle otururken. Sen de gel diye onu da spontane çağırdın mesela. Veya işte spontane bir şekilde ya ben işte başka bir arkadaşıma söz verdim. Kararını sonradan başka bir plan yapıp onu zamanında mesela söylemedin. Çünkü o adamın o gününü zaten senin için ayırmış. Sen de son dakikada veya son dakikada sonradan yaptığın bir plan için adama bunu söylemiyorsun mesela. Adamın o günü zaten o günü bir hafta öncesinden planlaması gerektiği için adama yeniden bir plan yapma şansı vermiyorsun.
senin yüzünden evde oturmak zorunda kalıyor mesela. En çok kızdıkları şey. Hani buna tabii alıştıktan sonra bana da aynısı olmaya başladı. Ben de mesela diğer Türk arkadaşlarımla bu tarz problemler yaşamaya başladım yani bir noktadan sonra. Çünkü ben hani zaten sana ayırmışım o günü yani. En azından söyle veya hani başkasını çağıracağını söyle veya ne bileyim işte spontane olarak seninle şunu yapacağımızı konuşmuştuk. Sen de kalkıyorsun işte ya benim canım bunu istemiyor şunu yapalım diyorsun mesela aynı gün. Ama bir Türk'ün her zaman A, B ve C planı vardır. İşte oraya O çok orta yanlar. fazla o ortama çok fazla entegre olmaya başladıktan sonra böyle problemler yaşamaya başladım ben. Türkiye'ye geldiğimde özellikle mesela hani hani şunu yapıyorduk bir anda plan buna döndü. İşte bu arada bir anda başka bir şeye dönüştü plan. Peki bundan Hani seni olumsuz etkiliyor mu? benim beklentilerimi şey yapıyor yani kafamı karıştırıyor. Çünkü ben hani öncesinden onu yapmaya kendimi hazırlamışım. Hı hı. Anlık bir şekilde bambaşka bir şeye dönüşmüş. Sana zor geliyor yani. Bu sana Veya sallıyorum negatif e, hissettiriyor. biraz daha başka bir işte şehrin başka bir kısmında oturan başka bir arkadaşımla bir hafta öncesinde sözleşmişim. Bana tam sözleştiğimiz gün ya işte başka bir arkadaşıma söz vermiştim. Ya işte ben şöyle bir şey yapacağım falan diye yine planımızı değiştiriyor mesela. Evet benim o gün için planımı bozuyor. Çünkü bence şu da olabilir. Hani Avusturyalılar bir hafta önceden plan yapıyor. Hani şey gibi, böyle düğün gibi ya büyük bir etkinlik gibi. Yani bir arkadaşıyla buluşup kahve içmesini ya da sinemaya gitmeyi onlar için büyük bir event gibi görüyorlar. Büyük bir etkinlik gibi görüyorlar. Ama bizde bunlar çok spontan olan şeyler. Yani tamam ben bugün mesela sözleştik mi seninle yarın? Olmayabilir. İşin çıkabilir. Birisi gelmiş olabilir. Ne bileyim sana bir misafir gelmiş olabilir. Spontan bir şekilde. Sen onu kıramamış olabilirsin. Olabilir. Ben bunu saygıyla karşılarım. Çünkü benim de başıma gelebilir aynısı. Ama onlar böyle tam odaklanıyorlar. Yani Evet. bence bu e, biraz abartı gibi geliyor bana. Yani çünkü şu anda müsait değilsen daha Evet. sonra da kahve içebiliriz. Olabilir. Dünyanın sonu değil. Yani o anda bir daha hayatımızda tekrarlanamayacak kadar özel bir şey değil kahve içmek. Yarın da gidebiliriz. Bir hafta Evet sonra da ama gidebiliriz. şimdi mesela sana şunu hissettiriyorlar. Bu işte date'e geldiğinde diyeyim. İşte kahve, yemek veya başka bir şey. Gerçekten sana odaklanıyor bu kişi. Seni anlamaya çalışıyor ona bir şeyler anlattığında. Seni merak ediyor. Hani Mindfulness kültürü ülke kültürü olmuş. sana odaklanıyor. Veya hani seninle bir şey paylaşmak istiyor. Kendisini mesela iyi hissetmiyor olabilir. Bunu sana anlatmak için zaten işte bunu şey yapıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. İşte senin iyi anlayacağını düşündüm. Ee, onun için seninle görüşmek istiyorum. Veya işte seni çok özledim. Onun için görüşmek istiyorum. Onun için bu kadar işte plan yaptım bilmem ne. Bu gözle bakıyor. Hani Türkiye'de işte bu spontane planlar ya yalnız kalmayayım. İşte şuraya da gideceğim işte şu da gelsin. Tabii. Yalnız yapacağım ama beraber yapalım. Ama Türkiye'de de bu tarz buluşmalarda dersin ki ya mesela ben Atan seninle buluşan bir kahve içelim. Canım sıkkın. Evet. Bak bunu söylersen Evet. o zaman Türkiye'deki insanlar da buna özel bir şey yapar. Mesela başka biri arayınca dersin ki kardeş bir saniye yani böyle Evet. bir şeyim var. Ben onunla buluşacağım. Seninle daha sonra görüşürüz dersin. Hiç kimse sıkıntı çıkarmaz. Türkiye'de bu alt yazıyı vermen gerekiyor. Evet. Ya sadece normal bir kahve içelim dersen Aynen. şey olabilir yani. Değişiklikler olabilir. Ama bir derdim var. Ya da seninle bir şey konuşmam lazım. Aynen. Sana bir şey danışmam lazım. Sana bir şey sormam lazım. Evet. Yani bu alt yazıyı verdiğin zaman Türkler de aynı saygıyı Ya ve tabii ilgiyi ki canım. gösterir yani. Hani bu sonuç olarak yani böyle insansal bir şey yani. Hani tabii ki bir derdin olduğunda farklı bir şekilde yaklaşır. Buradaki arkadaşlarım veya akrabaların da. Oradakiler de öyle. Ama bunu Avusturyalılar genelde işte hani böyle planlayarak yapıyorlar. Türk kültürü işte ne bileyim biraz daha işte doğu kökenli kültürler diyeyim.
daha böyle toplumsalcı kültürler, e, daha interaktif insanlar. Hani çok fazla düşünmeden birçok şey hakkında konuşabilirler. Hani çok daha böyle çok fazla daha fazla sosyal interaksiyona girdiği için o sosyal bariyerleri aşarak bir şeyler paylaşmak o kadar zor olmuyor herhangi bir sıradan bir Türk için. Sıradan Avusturyalı'ya kıyasla. Batılı insanlar veya batılı kültürler işte ne bileyim Alman kültürü işte biraz daha kuzeye çıktığında işte ne bileyim işte Danimarka'sı, Norveç'i, İsveç'i daha böyle yalnızlık ve bireyselciliğin böyle öne çıktığı kültürlerde bu kadar kolay bir şekilde içlerini açamıyor insanlar. Onun için özel bir ortam olması gerekiyor. Hani karşısındaki insanın ona odaklandığını hissetmesi gerekiyor bunları yapabilmesi için. Yoksa yüzeysel seviyede tutuyor. Çok yakın arkadaşlık kuramıyor mesela insanlarla. Daha böyle yalnız bir hayatları var yani. Hmm. Türkiye'de işte sallıyorum zaten işte mahalle kültürü var. İşte ne bileyim zaten böyle büyük aileler vardı. Hani şimdi Türkiye'de de artık bunlar azalmaya başladı ama işte sallıyorum bir aile var, 4 tane çocuğu var. 4 tane ona yaşı yakın olan insan var. İşte mahalleye çıkıyorlar, 20 tane çocuk toplanıyor. Mahalle maçı yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar falan filan. Orada hep daha böyle küçük aileler. İşte daha böyle e, az insanların yaşadığı bölgeler. Hani sokağa çıkıyorsun, çok fazla bir şey yok. Çocuk bir araya gelip bir şeyler yapamıyor falan yani. O güven ortamı da yok belki büyük şehirlerde de. İşte çocuğumu sokağa salayım, işte sallıyorum. Sabah öğlen saldım, akşam kendi gelsin falan gibi bir güven ortamı da yani genel olarak azdır diye tahmin ediyorum. Evet, önceye göre bayağı Tabii azaldı diyorsun. Türkiye'de de artık bunlar azaldı. Ama en azından bizim yetiştiğimiz nesil e, bu anlamda daha interaktifti. Bundan dolayı sosyal olarak bariyerlerimiz daha düşük. Evet. Peki şimdi biraz da yüksek lisans deneyiminden bahsedelim. Sen yüksek lisansını da tamamladın. Yüksek lisans yapmaya nasıl karar verdin? Seni bu karara ne itti? Motivasyonun neydi bu konuda? E, Bachelor bittiğinde tam korona zamanıydı. E, Endüstri bayağı bir daralmaya gitmişti. Benim de Avusturya'da ikamet etmeye devam edebilmek için ya okuyor olman gerekiyor ya da çalışıyor olman gerekiyor. Ee, Ben de okula kayıt yaptırmam gerekti. Çünkü orada işte iş bulma da bayağı uzun bir süreç. Viyana tam olarak bir endüstri şehri değil. Ben hani yani belki daha böyle sosyal bir bölüm okumuş olsaydım daha rahat iş bulabilme şansım olabilirdi. Ama işte bir mühendis olarak orada iş bulmak o kadar kolay bir hikaye değildi. Aynı zamanda işte koronanın başlamış olması da böyle kötü bir faktördü benim için. Master'a kayıt yaptım bundan dolayı. İş bulana kadar master'a devam edeyim dedim. Ondan sonra tabii iş bulma süreci böyle bir 6 ay, 7 ay sonrasında hala iş bulamamıştım. Ben de dedim ki ama bu kadar madem devam ettim. En azından dedim master'ımı tamamlayayım yani sonuç olarak 1/4 falan bitti yani. Aynı şekilde master hani ders zorluğu olarak artık okulun kültürüne de alıştın. Ne bileyim hani çok böyle ezici sınavlar da yok. Hani bachelor'a kıyaslan diyeyim. Aynı şekilde yani bachelor'dan daha kolay olabileceği yanlar var. Ee, Bittiğinde de tabii bir ünvanla da onurlandırılıyorsun. Hani bu ünvanı işte kimliğinin de önüne geçebilen bir ünvan. Ee,
bundan sebep bir Avusturyalı'ya kendini tanıttığında artık işte ben herhangi bir şuyum buyum değil de işte ben buyum. E, Bu noktada kendine pek artık ispatlamana gerek kalmıyor. Karşındaki kişinin senin Almanca konuşup konuşmadığın konusunda şüpheye düşmesine gerek kalmıyor. Ne bileyim sana bir iş verdiğinde bu işi anlayıp anlamadığın konusunda bir şüpheye düşmesine gerek kalmıyor. Ve hani ünvana göre tabii ki daha böyle ne kadar o işi titiz yapıp yapamayacağın konusunda bir fikir sahibi oluyor. Dedim ya madem bu kadar master da devam etti. Yani madem bu kadar ilerledi en azından dedim bitireyim. Master'ın sonuna doğru da işte iş aramaya başladım okul bitmeden. Ee, Ondan sonra yüksek lisansa başladın. evet, O da zor bir süreçti. evet. Peki yüksek lisans aşamasında hani bir tez mi yazman gerekiyor? Süreç nasıl işliyor? Belli bir dersler aldıktan sonra bir sınava mı giriyorsun? Evet, Yoksa daha bir böyle tez sunumu gibi bir şey mi oluyor? daha böyle Türkiye'dekine benzer bir süreç mi? Pardon yani. tabii tez var orada da. Yüksek lisans biraz daha böyle şey bir alan. Hani sallıyorum 7-8 tane modül var. Bunlardan bir tanesini seçebilirsin. Hani dersleri biraz daha böyle kendi zorunluluktan değil de kendi ilginin olduğu yönlerde seçerek kendini biraz daha böyle alansal olarak daha spesifik bir alana yönlendirebileceğin bir şekilde eğitim hayatını düzenleyebilirsin. E, Ben veya farklı alanları görmek istiyorsan onlar hakkında bilgi sahibi olabilirsin. Ben de öyle yaptım. İlgimi çektiğini düşündüğüm alanlarda dersler aldım. Bir saniye. İlgimi çektiğini düşündüğüm alanlarda dersler aldım. Ee, Tezde de yine hani bachelor'la aynı şekilde ilanlar var. Kendi profesörünü bulman lazım. İşte ne bileyim iş başvurusu gibi ilana başvuruyorsun. Ondan sonra seninle görüşmek istiyorlar. Bu adam bu işi yapabilir mi, yapamaz mı? Ona emin olduğu bir kişiye veriyor. Çünkü senin başarın e, aynı şekilde senden sorumlu olan doktor öğrencisinin de başarısına bağlı. Yani kimse şey istemiyor yani. Bu çocuk beni çok uğraştıracak. Benim ona verdiğim efor beni kendi işimden alıkoyacak diyorsa eğer sana o tezi vermiyor yani. Hani bu aynı şekilde illa bir doktora öğrencisi olmak zorunda. Direkt profesörden de alınabiliyor tabii ki. Çünkü profesörler de hala akademik hayatlarına devam ediyorlar. Sürekli onlar da yazılar yazıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Bir master öğrencisinden de yardım alabilir bir profesör. O profesörün de vakti kısıtlı. Eğer ben bu çocuğa çok fazla emek harcayacağım ve geri dönüşü az olacak şeklinde bir düşüncesi varsa sana vermiyor. Ee, işin sonunda yani ben derslerim bitmişti mesela artık. Bir tek tezim var. Tez arıyorum. Bulamıyorum yani. Bir de hani kötü bir zamanda bitmişti derslerimde. İşte Temmuz'da falan bitmişti. Artık böyle millet böyle yaz tatiline falan gidiyor. Ama ben hani eğer bir tezim olsaydı o ara yazmaya başlayabilirdim mesela veya araştırmaya başlayabilirdim. Böyle birkaç ay bomboş kaldım yani. Hani e, hocalara yazıyorum, cevap alamıyorum. Ne bileyim işte veya ilan sayısı çok az. Böyle bekledim yani. 3-4 ayımı aldı bir teze başlayabilmek. E, O da aslında yıpratıcı bir süreç yani. Hani en son yapman gereken bir şey var. Onun ne olduğu belli değil yani. Şimdi ders çalışayım, kendimi hazırlayayım diyorsun. Belki hazırladığın alanla alakalı bir şey yazmayacaksın. Yani hani böyle samanlıkta iğne aramak gibi bir şey yani. Hani Belirsizlik. kendini hazırlayamazsın öyle bir şeye. Ya böyle herhangi e,
herhangi bir şey alacaksın sırf bitsin diye. Ama o da yani ciddi bir master'ın en zor kısmı zaten tez. Yani hani dersler bir şekilde veriliyor yani. Hani hiç yani belki bir iki sınavdan böyle kalıp ondan sonra bir sonraki girdiğimde geçmişimdir yani. Böyle çok takılmadım. Dersler zamanında bitti benim. Tezim uzun sürmüştü. Çünkü önemli bir projeydi. Ve doktora öğrencisi bir kız vardı işte. E, Çok iyi anlaşıyorduk. Haftada bir neredeyse veya 2 haftada bir falan biz ondan toplantılar yapıyorduk. Ona görevler veriyordu. Şunu yap, bunu yap. İşte ben onları araştırıyorum. Ona sunumlar yapıyorum haftada bir, 2 haftada bir, bazen ayda bir. Ama o da kendi araştırmasında henüz yeterince ilerleyemediği için çok fazla belirsizlikler olan ve hani böyle birbirine bağlı birkaç kişinin olduğu bir projeydi. Senin ilerlemen onun ilerlemesine mi bağlıydı? Bazı konularda evet. Yani birbirimize bağlıydık yani. Ve zorluydu yani. Hani şeydi gibi değildi. Mesela işte sallıyorum senin bir araştırma konun vardır. O konuda ne bulabilirsen ara yaz. Yaz geç gibi bir durum yoktu. Bir de pratik odaklı bir projeydi. Hani sonuç olarak bir yazılım yapmam bekleniyordu benden. Bu yazılımın işleyebilmesi için işte başka çocuklarla başka böyle yazılımlarla uğraşıyordu. Hepsini böyle entegre eden bir yazılım olması gerekiyordu benimkinin. Onlarınkinin de bitmesi gerekiyordu. Ee, Çünkü yani o alt dalları kapatmadan hani hepsini entegre etmem pek mümkün değildi. Bir de tam olarak benden ne beklediklerine karar vermeleri de zaman aldı. Hani işte bir veri bankası tasarlamamı istiyorlardı. Nasıl bir teknolojiyi kullanmam gerekip gerekmediğine %100 karar vermemişlerdi falan böyle. İşte ne bileyim projede aksaklıklar çıkıyordu. Hani bu beni de etkiliyordu gibisinden böyle. Çok kişinin böyle göbekten bağlı olduğu bir proje olduğu için çok da böyle serbestliğim yoktu. İlerlemen de bu ölçüde yavaş Evet, oluyordu. araştır yaz geç gibi bir durum yoktu yani. Önce yazman gereken şeyin çalışıyor olması lazım. Önce yazılımın bitmesi gerekiyor. Ondan sonra en son yazıyor. Yani son yazma hikayesine ben böyle son 2 ay falan başladım yani. Hani belki 10 ay, 14 ay falan ben o yazılım geliştirmeyle uğraşmam gerekti. Araştırıyorum, yazılım geliştirmeyle uğraşıyorum. Araştırıyorum, yazılım geliştiriyorum. Her şey bittikten sonra ki her şey e, bitmesi de çok zaman aldı ya. Ben bir noktadan sonra hani yazmaya başladım. Fakat yazılım üzerinde de ufak değişiklikler yapmam hala gerekiyordu yani. Ondan dolayı tez beni bayağı zorlamıştı. Aynı zaman diliminde çalışıyordum da falan böyle. Tam zamanında işim de vardı. Gündüz işe gidiyorum. Gece tezimi yazıyorum falan böyle. Bayağı beni zorlayan bir süreçti. Ama bu sürecin üstesinden geldin ve başarıyla tezini bitirerek yüksek lisansını tamamladın. Title'ını almaya hak kazandın. Tebrik ediyorum seni. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür Ee, ederim. peki bütün Viyana'daki eğitim sürecine baktığımızda lisans, yüksek lisans hepsine beraber en zorlandığın dönem neydi? Ve e, bütün prosese tekrar baktığında ya şunu şöyle yapardım. Ya ben böyle yapmıştım ama şu anda bunu şu aklımla yapmazdım diyebileceğin bir şey var mı? Yani okulun zorluğu hep vardı. O böyle gitgide arttı da yani. Hep böyle en son kısmı en zor kısmı gibi oldu. İşte Bachelor'ın en sonunda e, bir tane sınava takıldım makine elemanlarına. Mesela o sınavı 4. seferde geçtim. Komisyoneldi o süreç. Yani bir son sınavım kalmış. Eğer kalırsam okuldan atılıyorum. Ne bileyim işte
geçersem bir şekilde zaten hani kaç senedir onunla uğraşıyorum. Zaten bitmesi gerekiyor artık okulun. Geçersem hani normal bir seviyeye ulaşacağım. Kalırsam bütün bu emeğim böyle çöpe gitmiş olacak gibi bir durum vardı. O süreçte de işte ne bileyim çalışıyordum falan böyle işte çok yakın arkadaşlarımla beraber kalıyordum. Onlar tabii benim kadar takılmamışlardı bu sınava. Onlar bitirdiler. Kimisi işe başladı. İşte kimisi Almanya'ya gitti falan. Orada iş buldu falan böyle. Onlar böyle artık hayatlarını kurmaya başlamışlardı. Ben hala işte soru işareti. Hani benim işte bir şekilde bana en çok destek veren arkadaşlarım da böyle çevremden ayrılmış. Ne bileyim onlar bizim evdeki odalarını böyle 2 tane e, yabancıya verdiler falan böyle. Kendi evimde böyle garip hissediyorum. Ne bileyim işte en çok e, motivasyona, desteğe ihtiyaç olduğum zaman da yalnızım. İşte ne bileyim o süreçte ben işte 4 senedir falan beraber olduğum bir tane kız arkadaşımdan da ayrılmıştım. Yani o benden ayrılmıştı daha çok. Bayağı bildiğin yapayalnız kaldım. Çok böyle büyük soru işaretleri. Acaba geçeceğim mi, kalacağım mı falan filan derken böyle bayağı bir özveri göstermem gerekti. Bayağı bir disiplinli çalışmam gerekti o dönem. Hani böyle içimdeki o acıyı şey yapabilmek için, baskılayabilmek için sabahtan akşama kadar ders çalıştığım bir dönemdi. Sonuç olarak sınavı geçmiştim ama bu böyle bayağı yıpratıcı bir süreçti benim için. Başka buna benzer zamanlar da yaşadım. İşte ne bileyim okul bitmeden önce bir yerde iş bulmuştum. Ondan sonra beni kabul ettiler. Çalışma iznine başvurduk beraber falan. Sonra tam böyle çalışma izni çıkarken işte benim öğrenci vizem bitmişti. Ne bileyim çalışma izni çıkmadan önce bana şey dediler. Ya işte biz bu pozisyonu e, hiç doldurmayacağız. Firmamızın işte finansal olarak kötü gidiyor falan. Biz pozisyonu açmayacağız gibi şeyler söylediler. İşte kusura bakma falan filan dediler. Dedim ya ben size güvenip çalışma vizesine başvurdum. Ama siz şimdi vazgeçtiğiniz için öğrenci vizemi de kaybettim. Bir tek işte diploma tezim kalmıştı. E, Beni böyle büyük bir belirsizliğin içerisine attılar. Bu belirsizliğin içerisinden çıkabilmem için kendime yeni bir iş bulmam gerekti. 6 ay falan vizem yoktu. Ee, Bu süreçte diploma tezi arıyorum. Hani bari diyorum o ilerlesin onu bitireyim falan. Ona da profesörlere yazıyorum falan böyle cevap gelmiyor. Bayağı bildin işte bir tercümanlık işinde çalışıyordum. Mesela bu işe başlayacağım diye onu da bırakmıştım. Böyle bütün finansal şeylerim de kesildi. Vizemi de kaybettim. Ne bileyim hani e, Gibi gördün çok yani. sıkıntılı bir dönemdi benim için gerçekten. Ve bunun hepsi böyle çok iyi umutlayıp işte ne bileyim hayat şartlarımın çok daha iyi olacağına inanıp işte güzel hani mesleğimle alakalı bir işe başlayacağımı umarken tam da böyle dibe düşme hikayesi benim için gerçekten o da çok yıpratıcıydı. Yani Avusturya öğrencilere böyle özellikle işte üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencilere çok böyle rahat hayat koşulları sunmuyor yani. Hani böyle o öğrenci vizesinden çalışma vizesine geçmek çok karın ağrısı olduğunu söyleyebilirim yani. Gerçekten insanlar size güvenmiyor. Hani bu işi yapabilir mi, yapamaz mı? Hep böyle sizin hakkınızda büyük soru işaretleri var. Almanca konuşup konuşamadığınıza güvenmiyorlar. İşte ne zaman başlayıp başlamayacağınız belli olmadığı için çünkü işte sallıyorum vizeye başvuruyorsunuz. Bazen 4 ay sürüyor, bazen 5 ay sürüyor, bazen bir ay sürüyor yani. Hep bir piyango. İşveren hani buna güvenemiyor yani. İşveren içinde bir belirsizlik. Bana diyor biri lazımsa şimdi lazım diyor yani. Hani benim ne zaman başlayacağını bilmediğim, bu işi anlayıp anlamayacağını bilmediğim bir insana bu işi vermiyorum diyor. Yani başvurduğunuz gibi
red geliyor. Daha hani şeye takılıyorsunuz. Yani insan kaynaklarına takılıyorsunuz. Teknik alanda sizinle çalışacak insanlarla bile görüştürmüyorlar sizi genel olarak. Hani belki görüşseniz sizin işte yeteneklerinizi daha böyle yansıtabileceğiniz bir imkan olacak yani. Ama daha HR'a takılıyorsunuz yani. Hani sizin ne yaptığınızda hiçbir alakalı hiçbir bilgisi olmayan insanlar size direkt red yolluyor yani. Bundan dolayı iş bulmak gerçekten zorlu bir süreç yani. Ee, Ben de bundan nasibimi bayağı aldım. Ama sonunda başardın, vizeni aldın, yüksek lisansını bitirdin. Sonra geri yuvaya döndün. Evet, Hoş geldin diyoruz. hoş bulduk. Peki şu anda üniversite tercih zamanlarındayız. Yurt dışında üniversite okumak isteyen herhangi bir öğrenciye, Viyana olabilir, başka bir ülke olabilir. Genel olarak yurt dışında aileden uzak, bildiğin kültürden uzak, bir yerde bir okuma hayali olan bir öğrenciye ne tavsiye verirsin? Yani mesela mutlaka şunları analiz et, ondan sonra bu kararı ver diyebileceğin şeyler neler? Nelere dikkat etmesi lazım bölüm seçiminde, ülke ve yer seçiminde? Çünkü kişilik özelliklerine çok bağlı şeyler bunlar. Ülkeden ülkeye insanların yapısı değişiyor, demografik yapı, sosyokültürel durumlar değişiyor. O yüzden herkesin yapısı her ülkeye uyumlu olmayabiliyor. Hani bu ülkede doğmuş büyümüş olsa bile bu ülkenin kültürüne uyum sağlamayan insanlar var. Ve bu hayatının sonunu etkileyecek bir karar. Yani hayatında verebileceğin önemli bir karar. Tam yetişme çağında orada olmuş oluyorsun. Yani 18'li yaşlarda daha böyle kişiliğin oturacağı zaman orada oluyorsun ve bulunduğun ülke, bulunduğun okul ve kültür sana çok şey katıyor. Belki de ileride ulaşacağın kişinin temellerini atıyorsun. O yüzden şu aşamada neyi tavsiye edersin? Neye dikkat etsinler? Bu tercihi nasıl yapsınlar? Sence Türkiye'de mi okumayı tercih etsinler ya da kimler Türkiye'de okumayı tercih etsin, kimler yurt dışını veya Viyana'da okumayı tercih etsin? Ya ben evet iyi günlerde kötü günlerde yaşadım. E, Tecrübelerimin hepsinden mutluyum açıkçası. Hiçbirine pişman değilim. Bu kadar zorluk yaşamaya değer miydi sorusunu cevabım kendim için değeceğini düşünüyorum. Ama eğer başarısız olsaydım mutlaka daha büyük bir pişmanlıkla karşılaşacaktım. Ee, Çok daha farklı görüşlerim olacaktı. Benim işte ne bileyim hayat koşulları yardım etti. Özveri gösterdiğimi düşünüyorum birçok konuda. Ee, Bir şekilde başarmak nasip oldu diyeyim. Ama olmaya da bilirdi. Bu böyle büyük bir sürpriz de olmazdı. O zaman da her şeyden pişman da olabilirdim yani. Bu bir risk. Hani 18 yaşında bir insan kendini ne kadar kestirip de böyle bir riske girebilir? Bu sen yaptıysan ben de yaparım gözüyle görebilirsiniz. Haklı da çıkabilirsiniz ama haksız da çıkabilirsiniz. Riski almaya ne kadar şeyiniz varsa diyeyim yani kendinize güveniniz varsa bu riski alabilecek ne bileyim finansal olarak gücünüz varsa ne bileyim yeteneklerinize o kadar güveniyorsanız yapın, alın bu riski. Belki benden daha başarılı olursunuz. Umarım benden daha başarılı olursunuz. Oradaki başarılı olan Türk popülasyonu da artar. İnsanların Türkiye'den gelen gençlere e, bakışı da değişir. Yani bunu gerçekten gönülden isterim. Ama dediğim gibi bu kadar zorluk yaşamaya değer mi? Hani ben Viyana hakkında konuşuyorum tabii ki şu an. Hani belki başka ülkelerde başka hayat koşulları var. Yani ben onlara pek hakim olmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama benim söyleyebileceğim şey hani mümkünse giden kişi orada kalıp kalmak istemediğine önden karar versin. Yani bitirip geleceğim mi yoksa bitirip kalacağım mı sorusunun cevabını
hani ne kadar erken verirse onun için o kadar iyi olur. O kadar daha az yıpratıcı olur. Okulun mesela yürümediğini fark ederse ve döneceğine kesin eminse belki başka bir yol arayabilir. Ee, Okul bitse de bitmese de ben burada kalacağım gözüyle bakıyorsa yine daha farklı yollar arayabilir. Mesela benim arkadaşlarımın arasında işte teknik üniversite bitmediği için bu bahsettiğim mesleki üniversiteye giden arkadaşlarım var. Okulu benden daha da önce bitirdiler. Onların zorunlu stajları falan oldukları için iş hayatına da daha erken, o vize problemleriyle de daha az uğraşmaları gerekti. E, Staj esnasında iş tecrübesi yaptıkları için daha da erken tercih edildiler. Oradaki bağlantıları kullanarak daha da erken işe de girdiler. Aslında ben daha iyi bir üniversite mezunu olmama rağmen onlar iş hayatında benden daha başarılı oldu yani. Sonuç olarak baktığımızda benim kadar böyle acı da çekmeleri gerekmedi. Mesela illa da Viyana'da okuyacağım diyen biri varsa o tarz okulları da e, göz önünde bulundurmasını tavsiye ederim. Düşünebilir diyorsun. Tercihler arasında alsın diyorsun. Mutlaka onları da araştırsın ve hani sıfırdan başlayacak olsam ben kendim içinde aynısını tercih edebilirdim yani. Ama o zamanlar bilmiyordum yani hani ilk gittiğim zamanlarda. Umarım bu senin anlattıklarından, tecrübenden bilmeyen arkadaşlar 18 yaşında olup senin 18 yaşındaki halin gibi arkadaşlar izleyip bir şeyler kapıp hayatlarında bir şeyi değiştirip kendileri için en iyi olan şeyi başarırlar diye düşünüyorum. Peki son olarak yurt dışına gitmek isteyip, okumak isteyip, orada bir eğitim almak isteyip de buna cesaret bulamayan, buna cesaret edemeyen veya korkan, bazı çekinceleri olan kişilere ne söylemek istersin? Yani içinizdeki sesi dinleyin. Ne bileyim, yalnızlık insanı geliştiren bir şey aynı zamanda. Yalnızlıkla ne kadar başa çıkabildiğinizi bir şekilde kestirmeye çalışın. Eğer bundan iyi başa çıkamıyorsanız belki de sizin için bu doğru tercih olmayabilir. Ama yalnızlıktan çok da e, yani yalnızlığın pek dezavantajını hissetmiyorsanız eğer kendinizi geliştirmek için de çok büyük bir fırsat yalnız kalabilmek. Böyle görmeye çalışın. Araştırmanızı gerçekten iyi yapmaya çalışın. Bunu bir kaçış veya bir kurtuluş olarak görmeyin. Totalde size hayatınızda daha çok şey eksiltebilir. Bunun bilincinde olun. Araştırmanızı iyi yapmaya çalışın. Ama tabii ki her şeyi de en ince detayına kadar araştıramazsınız. Biraz da şansınıza güvenin. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi tecrübelerinle aydınlattın. Umarım siz de bu konuşmamızdan keyif almışsınızdır. Herhangi bir sorunuz, öneriniz ya da görüşünüz olursa yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.